Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Bak, işte bu karakteri oynamaya karar verdim. Ama Suzan, sanki sen bu kararında pek net değilsin gibi. Neden öyle söyledin? Yani şu anda ben seni flu görüyorum, net değilsin. Yani sen flusun, arka tarafların net. Anlamadım. Bak şimdi, şu an seni çeken kamerada 1.8 sabit diyaframlı 50 mm objektif var. Bu aslında film çekimleri için çok elverişlidir, ayrıca da uygun fiyatlıdır ama kameraman arkadaş netliği sana yapmamış. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşım, netliği Suzan'a yapar mısın lütfen? Hah. Oh. Şimdi senaryoya bakabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Kısa Kafasına başladığımız ilk günden itibaren en çok aldığımız sorulardan biri de makineme başlangıç olarak hangi lensi almalıyım? Eğer üzerinde 18-55 zoom lens olan bir DSLR'ınız var ise bu bölümde sizlere çekimlerinizde bu lensin yanında kullanabileceğiniz iyi bir lens seçeneğinden bahsetmek istiyoruz. Daha doğrusu markadan ziyade lensin özelliğinden. 50 mm ve diyaframı 1.8 olan lens seçeneği. Bu lens tipi gerek Canon gerekse Nikon'da da var. Aslında lens dünyasında lenslerin fiyatları gerçekten de çok pahalı. Hatta iyi lensler neredeyse aldığınız makine fiyatında. Ama sizlere bahsedeceğimiz bu lensin fiyatı diğerlerine göre çok uygun ve çok da güzel iş görüyor. Şimdi siz benim kameramda var olan zoom lensime, yani elimdeki lensimi 50 mm'ye getirebilirim diyebilirsiniz. Evet, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama ya diyafram? Alan derinliği hakkındaki bölümümüzde alan derinliği ve diyafram arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Şimdi bu çoğumuzun makinesine takılı halde gelmiş olan zoom lense bakalım. 18-55 mm'nin hemen yanında gördüğümüz 3.5 ve 5.6 sayıları. Yani 18 ve 55 mm'de inebileceğimiz minimum diyafram değerleri olmakta. Yani siz 18 mm'de çekim yaparken diyafram değeriniz en az 3.5 olabiliyor. 55 mm'ye getirip çekim yaparken de diyafram değerini en az 5.6 yapabiliyorsunuz. Şimdi de 50 mm lense bakalım. Zoom lens olmadığı için, sadece 50 mm olduğu için en az inebileceğiniz diyafram değeri 1.8. Yani yaklaşık 2 kat daha azaltabiliyorsunuz. Bu 1.8 diyafram değeri size düşük ışık koşullarında veya gece loş ortam çekimlerinde çok işinize yarayacaktır. Bu diyafram değeri kameranızın daha çok ışık almasını sağlayacaktır ve böylelikle düşük ışık koşullarında çekimlerinizde grenlenmeyi de önlemiş olacaksınız. Tabii ki diyafram değerini daha da düşürebileceğimiz lensler mevcut ama bir stop diyafram farkı, yani f değerinin 1.8'den 1.4'e düşmesi fiyatta gerçekten çok şey değiştiriyor. Bizden söylemesi. Ama lenslerle çalışmaya başladığınızda zaman geçtikçe hiçbir lens size yetmemeye başlayabilir. Neyse, sonuçta 50 mm 1.8 diyafram olan lens fiyatına göre gerçekten çok iyi iş çıkartan bir lens. Size bu lensle çekilen görüntülerle baş başa bırakırken bir diğer bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum.